Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz elektrikli arabalarla ilgili, hızlı arabalarla ilgili falan elimden geldiğince kendi aldığım arabalarda size testler falan yayınladım. Bu Mini Countryman'in de ilk yayınlanan videolarından biri. Sağ olsun Borusan da bana bu konuda arayıp teşekkür ettiler. Ben kendim yaptım ama hediyeler de gönderdiler. Sonuçta bu arabayı kullanmaya devam ediyoruz. Şimdi ben bu konular hakkında konuşurken şimdi aklıma bir şey geldi. TOGG'la ilgili bir şey anlatacağım size. Yani benim uzun süredir düşündüğüm ve kimsenin hala hiç bahsettiğini duymadığım bir detay var, yani bu hiç konuşulmuyor. Ondan bahsedeceğim. Belki Engin Özeren bu konuyla çok ilgili belki bahsetmiştir. Bilmiyorum ama bahsetmediyse de buna değinirse bence hoş olur. Onun sonuçta çok fazla izleyen kişi var. Şimdi TOGG'u ısı pompası yok. Bu konuda çok eleştiriliyor. TOGG'daki de yönetici de adını hatırlamıyorum şimdi, beyefendi dedi ki ya biz ısı pompasına yapacağımız maliyeti bataryaya eklemeyi uygun gördük diyor. Çok daha avantajlı bir şey diyor. Ama kimse bunu anlamadı. Yani adam demek istiyor ki ben buna ısı pompası koysaydım bunu 64-65 kW'lık bir şey yapacaktık. Senin de ısı pompan olacaktı. Bu yaz kış aynı menzili yapacaktı ama 450 kilometre yapacaktı. Yani 450 kilometre menzilli 64 kW bataryalı ısı pompalı bir arabanız olacaktı. Kışında ısı yönetimini çok iyi yapacaktı. Okey, bu. Şimdi adam bunu yapsaydı hiç kimse eleştirmeyecekti ve çok iyi araba yaptın. Çünkü herkes bunu yapıyor. Onlar çünkü pazarlamayı iyi biliyor. Biz pazarlamayı bilmeyip iyi niyetle hareket ettiğimiz için böyle. Adam diyor ki ben ısı pompası yerine sana 85 kW batarya koydum ve NMC batarya koydum. Tamam mı? Lüks bir batarya koydum. Gidip LFP koyup BD gibi diğerleri gibi uygun araba satıyorum rolü yapmadım. Kıydım paraya. Sen dedim hızlı şarj et. Kışın bu batarya sana olabildiğince daha iyi hizmet versin. Kolay ısınsın, kolay soğusun gibi. NMC bataryayı koydu. 85 kW batarya koydu arabaya. Aslında sana dedi ki ben sana ısı pompası verip yazın 450, kışın 450 vereceğime ya da 430 vereceğime ben sana 85 koyayım abi. Sen bununla yazın 450 yap, onun yerine 600 yap. Tamam mı? Kışın da yine 450 yap. Ya adamın söylediği o kadar mantıklı ki. Ve bunu kimse kalkıp üzerine şey yapıp konuşmuyor yani. Ve LFP batarya koymadıkları için de böyle. Ya sen buna LFP batarya koy. 64 kW yap. Bir de ısı pompası yap. Bak hiç kimse ağzını açmayacaktı. Eleştir, eleştir, eleştir. Ya bu eleştirilecek bir şey değil yani. Bunu anlayamıyorsan hiç boş konuşma ya. Yani bu, ben mi kendimi çok akıllı zannediyorum ya? Yani iyi niyetle yapılmış, mantıklı kararı adam gerçekleştirmiş. Aslında kötü niyetli pazarlama yönelik karar verenler de övülüyor yani şu an. Maalesef çok adaletsiz bir dünyadayız. Bunu birinin aydınlatmasını çok isterim. Sonuçta benim kanalım full elektrik üzerine olmadığı için çok az kişi takip ediyor. Yüksek takipçili kanallar bunu anlatsın. Veyahut da ben yanlış düşünüyorsam belki bunu anlatan bir şey yapabilir yani. Hani TOGG böyle bir açıklama yaptı ama saçma gibi bir şey yapabilirler. Ama bana bu söyledikleri zaten çok mantıklı geliyor. Bana da sorsalar ne yapalım diye bunu tercih ederdim. Yani ısı pompası olsun diye ağlamazdım yani. Bir de üstüne ısı pompası koysa güzel fiyat daha da, yani şu an bile rekabet edemiyor. Yani NMC batarya koyduğu için Tesla LFP koymuş, rekabet edemiyor. Soyut üstüne insanlar LFP NMC farkının anlamının ne olduğunu bilmiyor, aradaki maliyet farkının. Onun yerine diyor ki keşke bana LFP koysaydı, ısı pompası koysaydı, 64 kilo verseydi diyor aslında. Bilmiyorum, bu insanlara yaranmak gerçekten çok zor ya. Bu detayı ben hiç rastlamadım anlatan. İnşallah anlatmışlardır. Gözünden kaçan da anlatsın ya. Yani bu doğruysa anlatsın yani. Bunu aynısı anlatsın demiyorum tabii de. Ben bunu çok mantıklı görüyorum. Neyse, bu kısa video umarım faydalı olur. Bakalım kapak mapak bir şeyler deneyeceğiz. İnşallah size bir şey olur, karşınıza çıkar da şey yaparsınız, ilgilenirsiniz. Bu çok büyük bir, gözden kaçan çok büyük bir detay. Yani LFP bataryalı Tesla'yı seçen, efendime söyleyeyim LFP bataryalı BYD'yi seçen, bunları düşünmeden seçip bunu kabul eden, bilmiyorum artık. Bir şey demiyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Başka bir video tekrar yayınlarız bir ara. Bu 5 dakikalık bir video oldu. Bir videoda neyle ilgili yayınlayacaktım ya? Bir şeyle ilgili bir videoda, diğer videoyu çekerken aklıma geldi. Ondan da haber vereceğim. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.